İbrahim peygamber, üç büyük dinin atası. Peki ya onun hikayesinin kökleri bildiğimizden çok daha eskiye, Sümerlere dayanıyorsa? İşte bu bölümde İbrahim'in hayatındaki en kritik anların ardında yatan o şaşırtıcı Sümer bağlantılarını mercek altına alacağız. Şimdi bu oldukça radikal iddianın kalbinde kim var derseniz ülkemizin en değerli bilim insanlarından ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ. Kendisi diyor ki İbrahim'in hikayesini anlamak için önce Mezopotamya'nın o zengin kültürüne, o karmaşık hukuk sistemine bakmamız lazım. Gelin neymiş bu iddialar? Hep birlikte bir bakalım. Evet, işte ana mesele tam olarak bu. Düşünün bir, İbrahim'in hayatını değiştiren o büyük kararlar gerçekten ilahi bir emir miydi, yoksa o dönemde herkesin uymak zorunda olduğu Sümerlerden kalma katı yasaların bir sonucu muydu? Bu soru, inanın bana, her şeyi değiştirebilecek güçte. Bu iddiayı anlamak için hadi gelin şöyle bir zaman yolculuğu yapalım ve İbrahim'in dünyasına, antik Mezopotamya'ya gidelim. Gözünüzün önüne getirin. Ekranda gördüğünüz Ur-Ziggurat'ı gibi devasa yapıların gökyüzüne uzandığı, her şeyin yazılı kanunlarla yönetildiği, büyük imparatorlukların hüküm sürdüğü bir dünya. İşte İbrahim bu dünyanın bir parçasıydı. Tamam, teori bu. Peki kanıt nerede? İşte şimdi bu iddiayı somut bir olayla, hepimizin bildiği o dramatik hikayeyle test edeceğiz. İbrahim'in ilk oğlu İsmail'i ve annesi Hacer'i neden evden uzaklaştırdığı meselesi. Kutsal metinlere göre bu acı dolu kararın bir sebebi var, evet. Ama ya asıl sebep bambaşkaysa, ya cevap binlerce yıldır toprağın altında yatan kil tabletlerde, yani o dönemin yasalarında yazıyorsa, belki de antik yasalar bize tamamen farklı bir pencere açacak. Yani olay ne? Bir yanda Sara'nın kıskançlığı yüzünden patlak veren bir aile dramı mı var? Diğer yandaysa İbrahim'in uymak zorunda olduğu, kaçışı olmayan bir yasanın getirdiği bir zorunluluk mu? İşte masada iki farklı açıklama duruyor. Ve işte işlerin gerçekten heyecanlı bir hal aldığı nokta burası. Nuzi'de bulunan antik metinler, yani kil tabletler, tekvindeki anlatıyla neredeyse birebir örtüşen gelenekleri ortaya koyuyor. Düşünün, bu yasalara göre eğer bir kadın çocuk doğuramıyorsa kocasına çocuk vermesi için bir cariye bulmakla yükümlüydü. Tanıdık geldi değil mi? Tıpkı Sara'nın Hacer'i İbrahim'e sunması gibi. Şimdi tam aha bulduk dediğimiz anda hikaye bir anda karmaşıklaşıyor. Çünkü bu yasalar ne kadar benzeşse de madalyonun bir de öbür yüzü var. Evet, bu kanunlar bazı şeyleri açıklıyor ama bazı noktalarda da tekvindeki hikayeyle tamamen çelişiyor. Asıl düğüm de işte tam burada. Bakın, John Van Sitters gibi araştırmacılar çok kritik bir detayın altını çiziyor. Diyorlar ki, evet böyle bir gelenek var ama bazı nuzi sözleşmeleri o cariyenin ve doğurduğu çocuğun evden kovulmasını açık ve net bir şekilde yasaklıyor. Bu durum hikayenin kilit noktası olan kovulma eylemiyle taban tabana zıt. Yani kanunlar kovmaya emretmek şöyle dursun, tam tersine bunu engellemeye çalışıyor. Bu da bizi tekrar başa döndürüyor. Belki de olay hukuki bir zorunluluk değil, tamamen kişisel bir meseleydi. Peki bu hukuki tartışmayı şimdilik bir kenara koyalım ve daha da derine meselenin kalbine inelim. İbrahim'in inancı. Muazzez İlmiye Çığ'ın asıl bomba iddialarından biri de burada yatıyor. Diyor ki, İbrahim aslında bizim anladığımız manada bir tek tanrıcı yani monoteist değildi. Yani ne demek bu? Bu teze göre İbrahim'in tanrısı en başta evreni yaratan o tek ve mutlak varlık değildi. Daha çok kendi ailesini, kendi soyunu koruyan özel bir kabile tanrısı gibiydi. Bu tanrının zamanla evrensel, tek bir tanrıya dönüşme süreci ise yüzyıllar sürecekti. Zaten akademisyenler bu tür bir inanca özel bir isim veriyorlar, ataların tanrısı. Yani bu tanrı belirli bir tapınağın ya da şehrin değil, doğrudan bir ailenin, bir soyun koruyucusu. Tıpkı bir aile yadigarı gibi nesilden nesile aktarılan kişisel bir bağ. Bu o dönemde çok yaygın bir inanış ve bildiğimiz ulusal dinlerden epey farklı bir yapı. Aslında pek çok araştırmacıya göre bu evrimi kutsal kitabın kendi satırları arasında bile görebiliyoruz. Bakın, her şey İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un o isimsiz kişisel ataların tanrısıyla başlıyor. Sonra bu tanrı El Shaddai olarak anılmaya başlıyor ve en sonunda Musa ile birlikte sahneye İsrail'in ulusal tanrısı ve nihayetinde tek evrensel yaratıcı olan Yahve çıkıyor.
adım adım bir gelişim söz konusu. İşte bütün bunlar bizi o en temel soruya geri getiriyor. Peki, İbrahim ilk tek tanrıcı mıydı? Modern tarihçilerin ezici bir çoğunluğu bu soruya pek sayılmaz diyor. Neden? Çünkü İbrahim'in yaşadığı dünya baştan aşağı çok tanrılı bir dünyaydı. Kutsal metinlerde bile atalarının başka tanrılara taptığı yazıyor. Yani İbrahim'i babasının putlarını kıran ilk monoteist olarak anlatan o meşhur hikayeler aslında çok daha sonraki dönemlerde gelişen güçlü ve önemli yorumlar. Peki, tüm bu kanunları, inançları, farklı tezleri masaya yatırdık. Sonuç ne? İbrahim ve Sümer bağlantısı hakkında elimizde ne var? Bütün kanıtlar tek bir şeyi gösteriyor. İbrahim'in hikayesi bu haritada gördüğümüz yolculuk gibi tamamen Mezopotamya'nın kültürel ve sosyal dünyasının içinde geçiyor. O, vakumda yaşayan bir peygamber değil. Aksine kendi çağının, kendi coğrafyasının tüm dinamiklerinden etkilenen bir insan. Günümüz akademisinde bu konuda temelde iki ana görüş çarpışıyor. Bir taraf diyor ki, evet İbrahim tarihsel bir kişilik, hikayeleri, yaşadığı dönemin gerçek geleneklerini yansıtıyor. Diğer taraf ise, hayır İbrahim daha çok edebi bir figür, anlatılar çok daha sonra, o dönemin siyasi ve dini kaygılarıyla yazıldı diyor. Peki bizim vardığımız sonuç ne? Birincisi, Muazzez İlmiye Çığ'ın teorisi, tekvin anlatıları ile Mezopotamya dünyası arasındaki o kopmaz bağı görmemizi sağlıyor. Bu çok değerli. İkincisi, hukuki ve sosyal paralellikler kesinlikle var ve çok önemli. Ama farklılıklar da bir o kadar önemli. Bu da bize hikayelerin basit birer kopya olmadığını gösteriyor. Yani asıl mesele bu hikayeler doğru mu yanlış mı değil, tarih, inanç ve hafızanın birleşiminden nasıl ortaya çıktıkları. İyi de tüm bunların ne önemi var diye sorabilirsiniz. Önemi şu, bu arka planı anladığınızda elinizdeki metinler sadece kutsal birer hikaye olmaktan çıkıyor, kendi dönemlerinin sosyal yapısını, hukukunu, inançlarını yansıtan, yaşayan, nefes alan tarihi belgelere dönüşüyor. Yani İbrahim'i kendi zamanının ve kültürünün içine oturtmak, onu küçültmek anlamına gelmiyor. Tam tersine, belki de onun yolculuğunu daha gerçek, daha insani bir mücadele olarak görmemizi sağlıyor. Tıpkı John Bright'ın dediği gibi, o gerçekten de bir tarihin ve inancın başlangıcında duruyor. Ve son olarak şu soruyla bitirelim. İbrahim'i yaşadığı dönemin bir parçası olarak, o dönemin yasalarıyla, inançlarıyla boğuşan bir insan olarak görmek, onun hikayesini sıradanlaştırır mı? Yoksa tam tersine, üç büyük dinin temelinde yatan o büyük insanlık serüvenini daha da derin, daha anlamlı kılmaz mı? Bu sorunun cevabı size kalmış.